Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel büstiyerin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu tek değil tabii ki, bir de şortu olacak. Bu videodan sonra hemen şortuna başlıyorum. Peş peşe yayınlarım. Umarım beğenirsiniz. Arkası kordonlarla çaprazlandı. Göğüs kısmı 75, hatta 80 bile olabilir. 36 beden, yani 34'e de olur, 36'ya da olur. Birkaç sıra videoda anlattım zaten. Bir iki sıra daha etrafına geçerseniz şuradaki başlayacağımız zinciri, şuralarda zincirler atmıştık. Bunu videoda göreceksiniz. Bu kısmı örmek için daha fazla atarsanız bedeni daha büyütmüş olursunuz. 38 beden, 40 beden, bu şekilde de çok rahat büyütebileceğiniz bir model. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Bu ipleri kullandım. Bilgilerini, gerçi renk numarası yazmamışlar. 100 gram, 220 metre, %100 koton. Bu yüzden ben bu ipleri seviyorum. Ördüğünüz her şeyi uzun süre kullanabiliyorsunuz. Biraz sert gelebilir. Ben daha yumuşak bir kıyafet yapmak istiyorum, örgü örmek istiyorum derseniz de Alize Diva'nın stretch ya da normal ipini çift kat örerek, hem çift kat hem de en az 3,5 numaratı ya da 4 milimetre, yani ya 3,5 ya 4 milimetre tığla örmeniz gerekiyor. Şu dokuyu yakalayabilmek için. Pembe de kullandım ama ben bütün motifleri ortalarını ördüğüm için ip kalmadı. Şöyle ufak bir ip kaldı. Motiflerin ortalarını hazırladım. Tamamı zaten bu kadar. Şimdi büstiyerle örmeye başlayalım. Tığ numarası gözükmüyor. 4 milimetre kullandım. Açıklama bölümüne yazacağım zaten. Yalnız aklıma gelmişken şunları da söyleyeyim. Bu ipler sadece bu markada yok. Yani Apple belki aklınızda kalmıştır. Ben ilk Apple çıkarttı diye biliyorum. Sonrasında birçok marka aynı bu iplerden çıkarttı. Hangisini bulabilirseniz, Apple olur, Peria olur. Kartopu'nun da olduğunu sanıyorum. Yani çoğu markada bu iplerden mevcut. Hangisini bulursanız hepsi olur. Ya da dediğim gibi aynı kalınlığa getirebileceğiniz birkaç ip. Alize gibi. Şimdi hemen başlayalım. Bir ilmek sıkılaştırıyorum. Ortayı örüyoruz. 1 2 3 trabzan için, bir tane de fazlasını aradaki zincir için şu aralarda doluyorum. İlk zincire çift kat alıyorum. Bir zincir doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine 8 trabzan örüyoruz. 8 tane ikili trabzan. 1 2 kere çıkacağımız trabzanlar. 1 2 3 4 oldu. 5, bir zincir, bir trabzan, 6, bir zincir, bir trabzan, 7, bir zincir, bir trabzan, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir zincir, araya bir zincir bırakıp sıranın başına bağlıyorum. Bunlar pamuk ip olduğu için ayrılabiliyor kat kat. Sonrasında sıkılaştırıp kesiyorum. Bunları da bittikten sonra içinde kaybedeceğiz. Sonrasında
Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım. Herhangi bir yerinden bağlıyorum. 1 2 3 zincir. Sonrasında 3 trabzan, 2 ve 3 trabzan, 2 zincir, boşluklara 3 trabzan. Bunlar dağılabiliyor biraz ama sorun değil. İki zincir, gene 3 trabzan. Her boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 2 zincir ve 3 trabzan olarak 8 grup, üçlü grup trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Araya 2 tane zinciri ördüm. En baştaki zincir trabzanın üzerine bağladım. Bu da ipin sonu, tam denk geldi. Şimdi üzerine kahverengi örüyoruz. Bir tane ilmeği sıkıştırıp herhangi bir yerinden bağlıyoruz. 3 zincir, 3 trabzan, zincirle birlikte 2 3, araya bir zincir doluyorum. Şimdi köşe öreceğiz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. İki, 3, bir zincir doluyorum. 3 trabzan. 2 3, bir zincir doluyorum. Şimdi diğer köşe. Üç trabzan, 2 zincir, köşelerde 2 zincir, aralarda 1. Bir zincir, 3 trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Son köşeyi de ördüm. Araya bir zincir, başladığımız noktaya bağlıyorum. Bir tane sıkılaştıralım. Bu ipleri fazla kısaltmayın. Tamamını içeride kaybedin. Şimdi ben santimini göstereyim. Bu 8,5 santim. 8,5 santimlik. Aslında böyle birbirine eklendiği zaman daha da açar mı diye düşünüyorum. Çok en fazla 9 açıyor. Açınca da en fazla 9. Yani 8,5-9 santim arası motifler.
Bu şekilde. Hem üçüncü sırayı örüyoruz. Aynı zamanda da diğer motiflerle birleştiriyoruz. Şimdi bu motifi tek kenarından birleştiriyorum. Köşedeyim. Bir zincir ve köşeye ilmeği alıyorum. Bir zincir daha. Çünkü köşelerde aralarda 2 zincir vardı. 3 trabzan. Bir zincir. Boşluğa bir zincir de aralar. O yüzden burada da örerken, birleştirirken de bir zincir de bırakıyoruz. 3 trabzan, bir zincir, boşluktayım. Birleştiriyorum. Şimdi köşeye geldim. 3 trabzan, bir zincir, köşeye bir zincir, 3 trabzan. Bu şekilde sırayı bitiriyorum. 2 motif birleşmiş oluyor. Bir zincir, başladığım noktada sırayı bağlıyorum. Şimdi üçüncü motifi bir bu sıraya, bir bu sıraya, yani buradaki motifin bir sırası, 2 sıra, 3 sıra. 3 sırada birbiriyle birleşecekler. Herhangi bir noktasından ipi bağlıyorum. Üç trabzan, bir zincir, köşedeyim. 3 trabzan, bir zincir, şu köşeden bağlamaya başlıyoruz. Yani birleştirmeye başlıyoruz. Bir zincir, 3 trabzan. Şimdi bir zincir, boşluğa ilmeği alıyorum. Diğer boşluğa 3 trabzan. Bir zincir, şimdi diğer köşedeyim. 3 trabzan, bir zincir, şu iki köşenin tam ortasındaki noktaya tek kanat almayalım, ayrı durmasın. Şöyle bir zincir, 3 trabzan. Şuradaki 2 tane köşe birleştiği yerde tam ortasına bir ilmekle orayı da bağladık. Şimdi bir zincir, boşluğa 3 trabzan, bir zincir,
boşluğa, diğer köşeye geldik. Bir zincir, bir zincir daha, 3 trabzan. Göründüğü gibi kap görüntüsü ortaya çıktı. Sırayı gene normal örüp kapatıyoruz. 2 kabı hazırladım. 18 santim. Şimdi gene kahverengi ipi şöyle bir ilmek sıkılaştırıyorum. 20 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 20 çekebilirsiniz. Bu parça şu göğüs altı, şu askı dikileceği yer, göğsün en tepe noktası, şu kısmı devamı olacak ve arkaya dolanacak. Bu parça göğüs altından şu kadar bir örgü oluşturacağız. Onun zeminini hazırlıyoruz şimdi. Bunu 15'te yapabilirsiniz, 20'de, 25'te. Sırt ortasına kadar, şöyle bu sırt ortasına kadar kapanacak örgü istiyorsanız daha geniş örün. Yok, daha ufak olsun istiyorsanız, sırt açık gözüksün istiyorsanız 15 ve 20 yeterli olur. Hatta 15 bile yeterli olur. Şimdi şu köşeden ipi bağlıyorum, zinciri. Üzerine dolayıp yarım trabzan. Göğsün şu kısmını, şu iki kenarını bu yarım trabzanlarla örüyoruz. Burayı örmüyoruz. Şöyle. Bu kısım, iki kısım göğüs altı. Bu şekilde yarım trabzanlarla gelip burada bir ip bırakacağım. Bunu ördükten sonra şurada bağlamak için. Şimdi başlıyoruz örmeye. Köşeye bir tane ördüm. Şimdi trabzanların aralarına, ilmek içerisine değil, trabzanların boşluklarına batıyorum. Boşluğa da bir tane, trabzan aralarına bir tane, şuradaki boş ilmeklere değil, iki trabzanın arasına diyeyim. Köşedeyim. Köşeye bir tane, şuradaki ekleme yerinde gördüğümüz şuradaki araya da bir tane, sonra gene köşeye bir tane, gene trabzanların arasına devam ediyoruz. Köşeye geldik. Yani göğüs kabının en tepesine geldik. Gene köşeye iki tane. 2 zincir. Gene 2 tane yarım trabzan. Örgüyü diğer kenar gibi örerek uca kadar geliyoruz. Diğer uca kadar ördüm. Şimdi burada biraz şu iki parçayı birleştirecek kadar 6 ilmek, 5-6 ilmeklik bir ip bırakıyorum ve kesiyorum.
Daha büyük yapmak isterseniz sanıyorum şu sırayı bir iki kere daha örebilirsiniz. Nasıl durur hiç denemedim ama o şekilde büyütebilirsiniz diye düşünüyorum. Gene ipi şu köşeden bağlıyorum. Burada ördüğüm örgünün aynısını buna da örüyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi ikinci sıraya döndüm. Şu birleştirme noktasındaki geçişi tekrar göstermek istedim. 2 tane köşe, gene birine, sonra tam ortadaki noktaya bir tane, sonra gene köşeye bir tane. Gene trabzanların arasına, boşluğa bir tane, trabzanların arasına, son köşeye geldik. Burada 20 zincir çekmiştik ama 19 tane şimdi çekeceğim. Bir tane fazla gelecek. O yüzden zaten şurada kalan bir taneyi de buradan eksiltebilirim. O hiç önemli değil. 19 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi burada bunu bırakıyorum. 2 kabı birleştireceğiz. Şöyle dış yüzleri, içeride de düz olan tarafı var. Şöyle bir zincir çekip ipi rahatlatıyorum. Şuradaki köşede bir tane örmüştük. Aynı yere üzerine geliyoruz. Bağlıyoruz. Sonrasında gene aynı noktalara devam ediyoruz. Birinciyi ördük. Şimdi ikinci ilmekteyiz. Sonra diğeri, üçüncü, sonra dördüncü, 5, bir tane daha örelim. Tam denk gelecek karşılığı. 6. Şöyle bir bırakalım. Çok açık kalırsa ipimiz var. Bir tane daha kapatabilirim. Güzel bir şekilde birleştirdik. Bedenin zincirleri de hazır. 19 olacak. Şuradan bir taneyi sökeceğim bitince. İsterseniz dediğim gibi daha da uzun yapabilirsiniz. Daha sırta doğru yaklaşan bir parça olur. Ama sırtı açık olmasını isteyenler için 15-19 iyidir. Örgü buradaydı. Ortayı da birleştirdik. Şimdi göğüs altı örgüsüne başlıyoruz. 19 zincirin üzerine şu son zinciri bir daha çekeyim. 19 zincirin üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye trabzan. Aynı noktaya bir tane daha 3 trabzan. Bir zincir. 1, 2, 3 değil, dördüncüye. Aynı noktaya 2 ve 3. Bir zincir.
1 2 3 dördüncü zincire gene 3 trabzan, bir zincir, 1 2 3 atlıyorum dördüncüye, bir iki üç dört oldu. Şimdi beşincisini öreceğiz. Bir zincir doluyorum. 1 2 3 dördüncü zincire şimdiye kadar 5 oldu. 15 zincir çekseydik 4 tane olacaktı. Ben bir tane fazla yaptım. Biraz daha dönsün bedeni diye. Sonrasında burada 2 tane var. Bir de burada bir mesafe var. Köşeye geliyoruz. Ve köşeye de 3 tane trabzan, bir zincir doluyoruz. Boşluklara, şimdi göğüs altına geldik. Sırayı burada ördüğümüz gibi göğüs altında da devam ediyoruz. Bir zincir, boşluklara 3 trabzan. Şimdi ek yerine geldim motifin. Doluyorum. Bir tane köşeye, bir tane iki köşenin arasındaki ilmeğe, sonrasında tekrar köşeye, şuradaki birleşme noktasındaki köşeye bir tane, araya birleştirmek noktasına bir tane de köşeye 3 tane trabzanı örüyoruz. Bir zincir boşluğa, göğüs ortasına kadar örüyorum. Şimdi tam göğüs ortasındayız. Orası biraz ek yeri gibi değil, daha kalınca bir örgü var orada. Şimdi gene köşeye bir tane ördük. Bir tane bu şekilde, bir tane gene aralıklı olarak örüyoruz. Bir tane de köşeye. Eşit aralıklarla buraya 4 tane trabzan. 2 köşe, araya da 2 tane trabzan. 4 tane oldu. Bu dönüşte düzelir. Yani gene bir çekeceğiz zincirleri. O zaman burası daha toparlanacak. Göze görünecek, göze batacak bir örgü olmuyor. Mecburen şuradaki mesafeyi bir tane trabzan fazla batarak kapatıyoruz. Gene bir zincirle devam ediyoruz. Gene ek yerinde köşeye bir tane, birleşme noktasına bir tane, gene diğer köşeye bir tane, diğer ördüğümüz zincire kadar geliyoruz. Zincirin olduğu noktadayız. Araya bir zincir,
şu bağlantı yerinden 1-2 zincir atlayıp 3. zincire üç trabzan. Arada 2 tane zincir olduğuna dikkat edelim. Bir zincir, 1 2 3, 4. zincire aynı örgüyü buraya da örüyoruz. Bir zincir doluyorum. 1 2 3, 4. zincire bir zincir, 1 2 3, 4. 3 trabzan, bir zincir, 1 2 3, 4. zincire bir 2 3 4 5 tane gözüken köşede 6.'yı örmüştük. Burada da 1 2 3 4 5 tane aynı şekilde ördük. Köşeye gelince 6.'sı olmuş oldu. Aynı örgüyü her iki tarafa da örmüş olduk. Şimdi ikinci sırayı örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir, boşluğa 3 trabzan, bir zincir doluyorum, boşluğa 3 trabzan. Birinci sırayı ördüğümüz gibi 6 sıra bu şekilde örüyoruz. Daha uzun isterseniz örgüyü daha da sıraları fazlalaştırabilirsiniz. Diyorum ya, bu örgü sadece nasıl örüldüğünü anlatmaya çalışırken göğüs altı örgüsünün ne kadar olacağına kendiniz karar vereceksiniz. Kap ne kadar olacak kendiniz karar vereceksiniz ölçülerde. Ben sadece nasıl büyütebiliriz sorusuna sadece şuralardan sayıları, sıra sayılarını arttırabiliriz. Bir sıra değil de 2 sıra. Yani bir sıra daha geçersek baya bir hacim daha kazanır. Bunları fikirlerini verebilirim ancak. Onun dışında bu kadar 10 santim mi 15 santim mi ne kadar örecekseniz kendiniz karar vereceksiniz. Bu sadece bir örnek. Bir zincir, gene boşluğa 3 trabzan olarak diğer sıranın başına kadar aynı şekilde örüyoruz. Şimdi göğüs ortasına geldik. 4 trabzan örmüştük. Gene bir zincir çekiyoruz. Örgüyü bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde sırayı bitirdikten sonra dönüşü göstereceğim. Ondan sonrasında da 6 sıra örmeye devam edeceğim. Buraya da araya bir zincir, en son trabzanın üzerine yalnız şöyle çift batalım, çift katını alalım. Kafesi oluşturduk. 2 3 zincir,
araya da 2 trabzan, toplam 3 trabzan. Şimdi bir zincir, gene boşluğa. Bu şekilde sıraları tekrar ederek şu kenar kısımda bir dolu bir boş oluyor. Yeterli uzunluğa kadar örüp orada bırakacağım. Sonrasında bir de oyası var. Onu da yapalım. Bence yeterli uzunlukta ördüm. Kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi son sırasında oyasını örelim. Örgü bu şekilde bitiyor zaten. Bir de askıları var yapacağımız. Yani kordonları. 3 zincir boşluğa 3 trabzan. Bu trabzanları diğer boşluğa yatırıyoruz. Gene 3 zincir zincirle birlikte 3 trabzan oluyor. Gene diğer boşluğa yatırıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Üç trabzan ve gene bu şekilde böyle zikzak, hem örmesi kolay hem görünümü güzel, zikzak bir görüntü oluşuyor. 3 zincir 3 trabzan zincirle birlikte ve diğer boşluğa yatırıyoruz. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. 12, tam 12,5 santim. Bayağı güzel bir uzunluk oldu. İsterseniz daha da kısa yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha çok beğendim. Biraz uzun olması güzel oldu. Şimdi şuralardan daha kalın bir tığ ile şöyle 6 milim bir tığ geçirelim, ama fark etmez. 6 olur, 7 olur, fark etmez. Şuradaki tepe noktasındaki boşluğa bağlıyorum. Bir tane de sık iğne örüyorum, sağlam olsun diye. Şimdi zincirler, bakalım ne kadar gidecek, adedini de söylerim. 2, 4, 5, 6, 200, 250 tane, belki 300 tane çekmem gerekebilir. Çünkü arkayı da çaprazlayacağız. Bir buraya, bir de buraya bayağı uzun uzun zincirler örüyoruz. Kordon santim olarak söyleyeyim daha iyi. 121 santim. İyi geldi. Şimdi zincir sayısı olarak söylesem, herkesin eline göre, ipe göre değişiyor çünkü. 120, yani 120 de yeterli zaten. 120 santim zincir yeterli. Her iki tarafa da aynı şekilde 120 santim kordon ördüm. Şimdi çaprazlıyoruz. Buradan aldığım kordonu şuraya, en üstteki boşluktan geçiriyorum. Sonra diğerini buradan alıp buraya çaprazlıyorum. Uçlarına da boncuk taktım, bir ağırlık olsun diye, yoksa şart değil, püskül de yapabilirsiniz. Sonra şöyle ortadan çaprazlıyorum.
Bunu da aynı şekilde en alttaki boşluktan çaprazlayarak bitiriyorum. Bel kısmında da bir fiyonk yapıyoruz. Bu şekilde bralet ya da büstiyer ne derseniz bitmiş oldu. Gayet güzel oldu gerçekten. Örerken ya da ipi elinize aldığınızda çok sert gelebilir ama örüldükten sonra gayet güzel, yumuşacık bir örgü ve de kolay bozulmaz bu ipler. Yıllarca giyebilirsiniz diye düşünüyorum. Beğendiyseniz gerçekten sevinirim. Bunu da yorumlarda belirtiyorsunuz zaten, sağ olun. İp konusunda bazı sorularınız oluyor. Hani onun yerine ne kullanalım? İnanın ben çok ip uzmanı değilim. Ve de kiloyla da alıyorum genelde. O yüzden çok piyasa ipleriyle çok haşır neşir değilim. Kiloyla kullandığım için. Ama bazen de tabii böyle markalı ipler kullanıyorum. Ama muadilleri olabiliyor. Mesela 4 numarayla ördüm diyorsam kullanacağınız ip aynı modeli aynı ölçüde yapmak istiyorsanız 4 numara kullanacaksınız. Yani eliniz sıkıysa 4,5. Çok gevşekse 4. Hani bunları örerek öğreniyor insan. Benden şimdilik bu kadar. Şimdi bundan sonra bunun şortunu hazırlamaya başlayacağım. Çünkü artık hazır sayılır. Bütün orta motifleri bitirdim. Dışlarını örerken şortu da bitirdikten sonra güzel bir takım ortaya çıkmış olacak. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.